Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir takipçimin isteği üzerine bu çantayı çalıştım. Çantamın yapımı çok kolay, motiflerle oluşuyor. Ben ütülemeyi tercih etmedim. Ütülemek isterseniz sizler motif halindeyken ütü yapabilirsiniz. Benim şu an kullandığım ip maalesef ki ütüye uygun bir ip değildi. O yüzden ben çok da fazla ütülemek istemedim. Ama sizler hafif buhar vererek ütüleme yapabilirsiniz. Çantamda sadece bir püskül detayı kullandı ve boncuk sap kullandım. Size bırakıyorum bunların tercihini. İstediğiniz şekilde sapınızı, malzemenizi temin edip kullanabilirsiniz. Hemen çok vaktinizi almadan videoya geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan hemen haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerle de desteklerseniz çok sevinirim. Hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle kullanacağım ipi göstermek istiyorum. Silim Supra ip. %80 pamuk koton, %20 polyester içeriği olan bir ip kullanacağım. Örmesi gayet zevkli ve güzel. Çantada da çok güzel duruyor. Bu ipi denemelisiniz mutlaka. Ama eğer ki bu ip kullanmak istemiyorsanız kağıt iple de yapabilirsiniz ya da koton iplerle de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Benim kullanacağım ip şu şekilde göstereyim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çanta malzemesi satan yerlerden temin ediyorum. Sizler de oralardan temin edebilirsiniz. Tığ numaram 3 milimlik tığ kullanacağım. Hemen motifimizi yapmaya başlayalım. Altıgen bir motif oluşturacağız, motif yapacağız. Bunun için öncelikle sihirli halka yapacağım. Sihirli halkayı yaparak başlıyorum. Parmağımın etrafında bir tur çevirdim ve sihirli halkamı yapmış oldum. Sihirli halkamın içerisinden tığımı geçiriyorum. Buradan ilmek aldım. Bir tane kilit yapıyorum. Kilit yaptığım zincirin dışında bir tane daha zincir çekiyorum ve 2 tane zincir sayıyorum. Başına bir kere doluyorum. Sihirli halkanın içerisine battım. Buradan ilmek aldım. İkisini bir çektim ve tığımda bekletiyorum kalan ilmekleri. Başına ilmek alıyorum. Sihirli halkanın içerisine batıp ikisini birlikte çekiyorum ve tığımda 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Bu 3 tane ilmeği birlikte çektim ve bir tane kilit yaparak kapattım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde üçlü bir tomurcuk elde ettik. 2 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirim olmuş oldu. Başına ilmek alıyorum. Sihirli halkamın içerisine battım. Buradan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte çektim. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Başına doluyorum. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. Başına doladım. Sihirli halka içerisine batıyorum. İkisini birlikte çektim. Bakın 3 kere bu işlemi tekrar ettim. 1, 2, 3 kere bu işlemi tekrar ettim. Hepsini birlikte topladım ve 3 zincirle devam ediyorum. Bakın 1, 2 kere bu işlemi tekrar ettik. 2 tane tomurcuk yapmış olduk. Şimdi bundan 6 tane daha yapacağım. Toplam 6 tane yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi yarım trabzanlarla devam ediyorum. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. 1, 2, 3 kere tekrar ettim. Hepsini kapatıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane tomurcuk yaptık. 3 tane daha yapacağız. Başına ilmeğimi aldım. Sihirli halka içerisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Başına ilmek aldım. Sihirli halka içerisine battım. İlmeğimi aldım. İkisini birlikte çektim. Başına dola. Sihirli halka içerisine bat. İkisini birlikte çek. Daha sonra hepsini birlikte kapatıyorum ve 3 zincir çekerek devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 kere bu işlemi tekrar ettik. 2 kere daha yapacağım. Toplam 6 tane tomurcuğum oluşacak. 6 tane bakın boşluk oluşturmuş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane
tomurcuk diyelim bunlara. Tomurcuk oluşturduk. Şimdi 6.'yı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamı kapatacağım artık. Tamamen asılın orta kısmı kapatıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ortada boşluk kalmadı. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Öncelikle bakın şurada ilk yaptığımız trabzan tepesi var. Öncelikle buraya ipimi bağlıyorum. Ve kaydırıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 6 tane boşluk oluşturduk. Bu boşlukların içerisine çalışacağız. Buradaki oluşturduğumuz boşlukların içerisine fıstıklarımızı yapacağız. Şimdi ilk fıstığıma başlayacağım. Bu ipi mutlaka içeride yürütün çünkü sökülme yapabilir. Diğer boşluğun içerisine direkt batıyorum. Boşluğun içerisine direktmen geçiyorum. Buradan ilmek çıkarttım ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi sık iğne yaptım. Ve bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi fıstık yapmaya başlayacağız. Hafif esnetiyorum. Başına ilmek alıyorum. Boşluğun içerisine battım, ilmek aldım. Başına ilmek aldım. Boşluğun içerisinden tekrar batıp ilmek çıkarttım. Başına doladım. Boşluğun içerisine batıp ilmek çıkarttım. Bakın tığımda bu ilmeklerin hepsini topladım. Şimdi ilk başlangıcımızda bu ilmeklerin hepsini topluyoruz ve kilit yapıyoruz. Sadece bu işlemi başlangıçta böyle hepsini topluyoruz. Şimdi diğer kısımları göstereceğim. Şimdi net anlayacaksınız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başına ilmek aldım. Aynı boşluğun içerisine bakın. Aynı boşluğun içerisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Bu işlemi 3 kere tekrar ediyoruz. Tekrar battım, ilmek çıkarttım. Tekrar doladım ve battım, ilmek çıkarttım. Şimdi bu noktada bakın tığımda bir tane ilmek kalana kadar hepsinin içerisinden geçirdim. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı ve son 2 tane ilmeği de birlikte kapattım. Şimdi ilkin burada ne yaptık? Hepsinin içerisinden birlikte çektik, kapattık. Şu noktada fazlalık bir görüntü olmaması için bunu yapıyoruz. Yalnızca başlangıçlardaki fıstıklarda hepsini birlikte ilkinde topluyoruz. Daha sonraki fıstıklarımızı bu şekilde çalışacağız. Buradaki gibi çalışacağız. Şimdi daha net anlaşılacak. Tekrar başına ilmek alıyorum. Bakın şu yaptığım fıstığın tepe noktası var burada. O tepe noktasına batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi ilk fıstığımızı oluşturduk. Şimdi başına tekrar ilmek alıyorum. Sıradaki boşluğuma geçiyorum. Sıradaki boşluğuma battım, ilmek çıkarttım. Başına doluyorum, batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. Başına doladım, boşluğumun içerisine battım ve ilmek çıkarttım. Tığımda bir tane ilmek kalacak şekilde hepsinin içerisinden geçiyorum ve tığımda 2 tane ilmeğim var. 2 taneyi de birlikte kapatıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Başına ilmek alıyorum. Aynı boşluğun içerisine batarak buraya ikinci fıstığımı çalışıyorum. Başına doladım, ilmek çıkarttım. Başına doluyorum. Boşluğun içerisine batıp ilmek çıkartıyorum. Başına doladım. Boşluğun içerisine batıp ilmeğimi çıkarttım. 3 kere bu işlemi tekrar ettim ve hepsinin içerisinden geçiriyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeği de birlikte kapatıyorum. Başını bir kere doladım. Bakın sıradaki şu fıstığın tepe noktasındaki boşluğa batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini. Şimdi burada yaptığım işlemleri tekrarlayacağım. Bir kere daha göstermek istiyorum. Başına doladım. Sıradaki boşluğun içerisine geçiyorum. İlmek alıyorum. Başına doladım. Boşluğun içerisine battım. İlmek aldım. Başına doluyorum. Boşluğun içerisine battım ve ilmek aldım. Hepsini topluyorum. Tığımda 2 tane ilmek bırakıyorum ve bu 2 tane birlikte kapatıyorum. 1,
2, 3 zincir, başına ilmek al. Boşluğun içerisine bakın, aynı fıstığın boşluğun içerisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Başına doladım. Boşluğun içerisine battım, ilmek aldım. Başına doladım. Boşluğa battım ve ilmek aldım. Tığımda 2 tane ilmek kaldı. Son 2'yi de birlikte kapatıyorum. Başına doluyorum. Bakın şu fıstığın tepe noktasındaki ilmeğin içerisine batıp buraya ikili trabzan. Bu işlemi diğer boşlukların içerisine de tekrar edelim. Her boşluğun içerisine 2 tane fıstık yapıyoruz. Arada 3 tane zincir çekiyoruz. Yanına bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve sıranın sonuna kadar gelelim. Son boşluğun içerisine fıstık yapacağım, yine birlikte yapmak istedim. İlk fıstığımı yapıyorum. 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar ikinci fıstık. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Şimdi bakın, burası başlangıcım. Burada kaydırma yaptığımız için üst üste biniyor ve şurada batmanız gereken kısım aslında şurası. Ama buraya batarsam şu arada bir tane boşluk oluşuyor. Bu boşluğun oluşmaması için şu kaydırma yaptığımız ilmek var ya. Buradaki birleştirmeyi bu kaydırma ilmeğinden kullanıyorum ben. Yani şu normalde batmam gereken yer bakın şurası. Tepe noktası bunun burası. Ama buraya batarsam bu arada boşluk oluşuyor. O yüzden şuradaki kaydırmayla birleştirdiğim ilmeği kullanıyorum. Son ilmek olarak. Şimdi buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Son fıstığımı ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi birleştiriyoruz ve ikinci sıraya geçeceğiz. Birleştirirken bakın şu kısmı kullanmıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu fıstığın şu tepe noktası var. Tepesindeki boşluk. Burayı kullanıyorum. Yani şu kısmı atlıyorum. Arada boşluk oluşmaması için bu kısmı atlıyorum ve şuradaki fıstığın boşluğuna batıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şuradaki boşluğa batıyorum. Şimdi birleştirmemizi yaparken bakın direkt o boşluğun içerisine batıp oradan ilmek çıkartıyorum ve diğer ilmeğin içerisinden geçiyorum. Birleştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci fıstık sırama geçeceğim. İkinci fıstık sırama geçerken diğer boşluğun içerisine bakın, hemen sıradaki boşluğun içerisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile başlangıcımızı her zaman yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi fıstıklarımı yapmaya başlayacağım. Bakın ilk buradaki yaptığım fıstığı diğerlerinden farklı yapıyoruz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Buraya öncelikle fıstığımı oluşturuyorum. İlmeklerimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi tığımda. Diğer fıstıkları nasıl yapıyoruz? Hepsinin içinden geçirip 2 tane bırakıyoruz. Daha sonra bu 2'yi kapatıyoruz. Bakın ilk başlangıcımızda bunu yapmıyoruz. İlk başlangıcımızda tüm ilmekleri birlikte topluyoruz ve kilitliyoruz. Başlangıcımız her zaman bu şekilde olacak. Arada 3 tane zincirim var. Başına ilmek alıyorum. Boşluğun içerisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Başına doladım. Boşluğun içerisine battım. İlmek çıkarttım. Başına doluyorum. Boşluğun içerisine batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. Bakın burada tığımda 2 tane ilmek kalıyor ve son 2'yi de birlikte kapatıyorum. Gördüğünüz gibi buradan farkı her zaman bu şekilde. İlk başlangıcımızı mutlaka tüm ilmekleri toplayarak yapalım ki şurada fazlalık bir görüntü olmasın. Şimdi trabzanlarımızı yapacağız. İlk sırada bir tane trabzan yapmıştık. İkinci sırada 3 tane trabzanımız olacak. Başına ilmek alıyorum. Bakın yaptığım fıstığın tepe noktasına batıyorum. İlmek aldım. İkisini bir ördüm. Başına ilmek alıyorum. Bir önceki sırada yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına batıyorum.
ikisini bir, ikisini bir çektim. Başına ilmek doluyorum. Şimdi bakın bu trabzanın, yani bu fıstığın tepe noktasına da batıp 3. trabzanımı oluşturdum. Bakın gördüğünüz gibi bu sırada 3 tane trabzanımız oluşacak. Başına ilmek alıyorum. Sıradaki fıstığımı yapacağım. Boşluğun içerisine girdim, ilmek aldım. Tekrar başına ilmek doluyorum. Yine ilmek aldım, 2 oldu. Başına doluyorum. Yine boşluğun içerisine batıp ilmek alıyorum, 3 oldu. Şimdi tüm ilmeklerimin içerisinden geçiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. Bu 2 taneyi de birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine başına dolayıp aynı noktaya fıstık yapıyorum. Önce 1, 2, 3 tane ilmek çıkarttım. Hepsinin içerisinden geçiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini birlikte kapatıyorum. Şimdi trabzanlarıma geçiyorum. Bakın fıstığın tepe noktasına batıyorum. İlk trabzanım. Başına doluyorum. Bir önceki sırada yaptığım ikili trabzanın tepesine tekrar bir tane ikili trabzan. Başına doluyorum. Bakın fıstığın tepe noktasına batıyorum. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son fıstığımı da yaptım. Trabzanlarıma geçiyorum. Bakın burada dikkat etmeniz gereken nokta, birinci trabzanımı fıstığın üzerine yaptım. İkinci trabzanımı daha önceki yaptığım trabzanın tepe noktasına yapıyorum. Bakın şimdi üçüncü trabzanımı yapacağım. Üçüncü trabzanımı bakın fıstık burada üstte kalıyor. O yüzden bu noktaya batamam. Şu dip noktaya tekrar batamam. Bakın kaydırma ilmeğim var burada. Bu kaydırma ilmeğini mutlaka kullanın, karışmasın. Yani burada normalde bakın 2 tane ilmek kalıyor. Şu tepe noktasına batmam gerekiyor. Tepe noktasını şu an batamayacağım için şu kaydırma ilmeğini kullanıyorum ve son trabzanımı buraya yapıyorum. Şimdi bu sırada 3 tane trabzan yaptık. O yüzden trabzanlarınızı bu noktada sayın. Saymazsanız karışır ya da eksik kalır. O yüzden mutlaka sayın. Bakın son trabzanımı da yaptım. Bu sırada 3 tane trabzan yaptık. Şimdi bir üst noktaya geçeceğiz. Bağlamak istiyorum. Bakın şu fıstığın tepe noktasına batıyorum ve buradan kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi fıstıklarımızın ikinci sırasını da yaptık. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Son sıramızı da yaparken başlangıcı göstereceğim. Boşluğun içerisine direkt geçiyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve fıstığımı yapmaya başlıyorum. İlmeğimi esneteceğim. Başına doladım. Boşluğun içerisine battım, ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum. Boşluğa battım, ilmek çıkar. Başına dola, boşluğa bat ve ilmek çıkart. Gördüğünüz gibi tüm ilmeklerim tığında. İlk başlangıç olduğu için bütün ilmekleri birlikte topluyoruz ve kilit yapıyoruz. Burası başlangıç olduğu için ilk başlangıç fıstığımızı her zaman bu şekilde toplayıp kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir, başına ilmek al. Aynı boşluğa tekrar fıstık çalışması yapıyoruz. İlmeğimi aldım, 1, başına doladım, ilmek aldım, 2, başına doladım, ilmek aldım ve 3. Şimdi tığımdaki bu ilmekleri kapatacağım. Hepsinin içerisinden geçiyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim oluştu. Bu 2 tane ilmeği de birlikte kapatıyorum. Şimdi trabzan sıramıza geçiyoruz. Bir önceki sırada 3 tane trabzanımız vardı. Bu sırada 5 tane trabzan yapacağız. Fıstığın tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Daha önceki yaptığım 3 tane trabzanın tepesine de trabzan yapıyorum ikili. Bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzan oldu. Başına doluyorum. Fıstığın tepe noktasına batarak buraya da ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanım oluştu. Şimdi bu boşluğun içerisine fıstık yaparak devam ediyorum. Fıstığımı oluşturarak devam edeceğim. Hepsinin içerisinden geçiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini de birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir, başına dola.
boşluğa bat, ilmek al, başına dola, boşluğa bat, ilmek al, başına dola, boşluğa bat ve ilmek al. Tığında 2 tane ilmek kalana kadar hepsini topla ve 2 tane ilmeği de kapat. Fıstığın tepe noktasına batıyoruz. İkili trabzan. Burada 3 tane ikili trabzanım var. Her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Son fıstığımın tepesine de batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptım. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar edelim. Trabzanlarımı yaparak ilerledim. 3 tane trabzan yaptım. 4. trabzanı yapıyorum. Bakın şimdi 5. trabzanı da tam şu noktaya yapacağız. Yani bu kaydırma ilmeği var ya, tam o noktaya yapacağız ki eksik kalmasın. Şimdi 5. trabzanımı da yaptım ve bu noktada artık ipimi kesiyorum. Sıramızın sonuydu bu. İpimi kesiyorum ve şu şekilde ipimizi çıkartacağız. Bu noktada ipimizi bağlayacağız. Arkadan yine fıstığın tepe noktasına batıyorum. Buradan ilmeği içeriye çekiyorum. Bakın daha sonra şu son trabzanımın şöyle arkasından geçiyorum. Buradan ilmeği içeriye alıyorum. Bu şekilde yaparsanız sanki buraya trabzan yapmışsınız gibi bir bitiş elde edersiniz. Bakın gördüğünüz gibi bitişimizi de yaptık. Motifimiz bu şekilde. Ben size benim motifimin çapını ölçüp söyleyeceğim. Motifimin eni tam 10 santim. Gördüğünüz gibi uzun kısmı da 10,5. Motiflerimi hazırladım. Toplam 16 tane motif yapmış olacaksınız. 16 tane motifiniz olmuş olacak. Dizilimi bu şekilde. Şu an tam kameranın açısına net sığmadığı için parça parça göstereceğim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın öncelikle 2 tane üst kısma koyuyoruz. Dizilimi bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu isterseniz ekran görüntüsü alın. Önce 2 taneyi koyuyorum. Sonra 3 taneyi bu şekilde koyuyorum. Daha sonra bu sıraya 6 tane yan yana dizilim yapıyorum. Bakın şöyle 6'sını yan yana diziyorum. Bunları birazdan birleştirirken düzenleyeceğiz. Düzelte düzelte birleştireceğiz. Şimdi 6 taneden sonra tekrar 3, sonra tekrar 2. Bu şekilde tam tepe noktadan göstermek istiyorum. Bunu ekran görüntüsü alın. Dizilimi bu şekilde olacak. Şimdi alttan birleştirirken kameramın açısına sığmadığı için böyle göstermek istedim. Şimdi bu noktada birleştirmeye ben alt kısımdan başlayacağım. Şu kısımları yukarıya doğru kaydırıyorum. Birleştirmeyi alt kısımdan yapacağım. Şöyle göstereyim şuradan. Şimdi öncelikle bakın şu iki parçayı birleştireceğim. Bunu isterseniz dikerek yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi kaydırma yöntemiyle yapabilirsiniz. Ben tığımla birleştirmek istiyorum bunu. Şimdi ipimi yine alıyorum. Zaten bu noktada dikkat etmeniz gereken motiflerin birbirine dengeli birleştirilmesi. Şimdi öncelikle ipimi alıyorum. Bakın 2 motifimi alacağım. Öncelikle şöyle 2 motifimi alıyorum. Bakın şu arada 3 tane zincir çekerek fıstığımın orta kısmı var. 3 tane zincir çektiğim nokta var. Öncelikle buradan şöyle ipi bağlayacağım. Bunu hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapın lütfen. Ben böyle yapıyorum diye böyle yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz iğne ile de birleştirebilirsiniz. Ben size sadece fikir sunuyorum. Şimdi karşıdaki ilmeğime de bakın karşıdaki boşluğun içerisine de geçiyorum. Burayı yine bağlıyorum. Şu şekilde sık iğne ile bağladım. Şimdi bakın bu noktada birleştirmemizi şu şekilde yapıyoruz. Arka loblarından, ilmeklerin arka loblarından batıyorsunuz. Bakın bu ilmeğin arka lobunu aldım. Diğer ilmeğin arka lobuna battım. Buradan ilmeği alıyorum ve kaydırma yapacağım.
İsterseniz bu işlemi iğneyle de yapabilirsiniz. İlmek çıkartıyorum, diğerinden geçiyorum. Şimdi ilk buradan aldıysam diğer ilmeğin başlangıcını buradan yapıyorum. Şimdi diğer ilmeğin karşı motifin arka lobundan aldım. Sonra buradaki motifin arka lobundan, ilmeğin arka lobundan alıyorum. İlmek çıkartıyorum. Diğer ilmeğin içerisinden geçiyorum. Şimdi buradan başlıyorum. Arka lobdan, diğer ilmeğin arka lobundan, buradan ilmek çıkartacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ilmek çıkartıyorum ve diğerinin içerisine kaydırıyorum. Bu işlemi sırasıyla tekrar edeceğiz. Yalnızca kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde birbirine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bakın şöyle tutun. Şu son bitirdiğimiz yer var ya, buralarla birleştirme yaparken bazen denk gelmeyebiliyor. Bunu birleştirirken dikkatli bir şekilde birleştirin ki birbirine dengeli gelsin. Bakın benim burada 3 tane fazla ilmeğim kaldı. O yüzden ne yapıyorum? Arada bir tane ilmeği atlıyorum, diğerine batıyorum. Son fıstık tepesi. Bakın bu taraftaki fıstık tepesine de battım. Birleştirmemi yaptım. Gördüğünüz gibi ilk motiflerimizi birbirine şöyle birleştirdik. Şimdi bunu yaptıktan sonra diğer sıraya geçeceğim. Diğer sırayı nasıl birleştireceğim? Bakın öncelikle şu 3 tane motifin ortaya gelecek olan kısmını şöyle elimle düzenleyeceğim. Şuraya getireceğim. Bunları da şöyle ayarlayın. Bakın buraya getirin. Öncelikle ayarlayın. Bakın bunu buraya getireceğim. Şöyle elimle düzenleyeceğim. Bunu da buraya gelecek. Şimdi bunu düzenli bir şekilde birleştirme yapmak için ne yapmam gerekiyor? Yani bu yol haritası size kalmış. Bakın ben buradayım şu an. Şimdi bu üçgeni, şu 3 tane üçgeni birbirine tutturacağım. Bakın gördüğünüz gibi buradan, buradan ve buradan kaydırma yaparak tutturacağım. Daha sonra ben buradan burayı tutturmayı planlıyorum. Bakın buradan böyle burayı tutturmayı planlıyorum. Sonrasında bu parçaları birbirine böyle tek tek ayarlayarak birleştireceğim. Bakın gördüğünüz gibi bu birleştirme işlemi tamamen sizin inisiyatifinizde. Siz artık nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde birleştirme yapabilirsiniz. İsterseniz direkt iğne ile yapın. Buradan burayı birleştirin. Sonra koparın, burayı birleştirin. Ya da direkt birleştirerek bu tarafa doğru gidin. Hani ben buradan bu noktayı birleştirerek diğer parçaları ekleyerek gideceğim. Şimdi birkaç tane motif birlikte yapalım. Şu parçayı ekleyeceğim öncelikle. Bakın bu köşedeki fıstık yaptığım, aradaki boşluklar olan 3 zincirlik kısımları birbirine birleştireceğim şimdi. Bakın bu 2 taneyi geçirdim. Şimdi diğer motifimden de alıyorum. Üçünün ortasından geçeceğim. İlk kaydırmamı birleştirdim. Bakın burasını eklemiş oldum. Aslında bu birazcık sanki çok mu yakın oldu? Yani önemli değil. Çok sorun teşkil etmez. Şimdi fıstığın tepesinden geçiyorum. Bakın buradan batıyorum. Fıstığın tepesinden. Diğer motifin bakın fıstık tepesine batıyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Daha sonra motiflerimi sırasıyla karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum. Eğer bunu karıştıracak olursanız lütfen iğne ile birleştirin. Kaydırma yaparak ilerliyorum bakın. Dikkat edin. Şöyle göstereyim. Buradan böyle kenardan gideceğim.
Şöyle elinizle mutlaka düzeltin. Birbirine denk gelecek fıstıklar olsun. Bakın burası fıstık tepesine geldi. Yine diğer fıstığın tepesine batıp kaydırmayla birleştiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi birleştirmemizi yaptık. Fakat şurada mesela bir potluk oluşuyor. Onun olmasını istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Şurada farklı bir işlem tekrarlayacağım. Ya bakın gördüğünüz gibi sizin önünüzde yapıyorum ki siz de aynı şekilde, yani eğer birleştirmeniz düzgün olmuyorsa değiştirerek gidin arkadaşlar. Yani bunu yaparak tecrübe edineceksiniz. Mesela bakın buradaki karşılıklı zincirlerden geçelim. Buraya kaydırma yapalım ve birleştirelim. Şimdi bu noktada ne yapabiliriz? Büzülme yapmasın diye. Bu noktada bakın direkt buraya geçeceğim için şöyle tutuyorum. Şuradan birleştireceğim için ne yapmam gerekiyor? Yani şu arada bir tane zincir çekerim ki büzülme yapmasın diye. Daha sonra bakın buradaki 3 zincirlik boşluğa batıp kaydırma yaparak burayı birleştirebilirim. Bu şekilde yaparsam bakın büzülme yapmıyor. Daha düzgün oldu. Sizler de deneyerek bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bakın ben burada istersem buraya geçip burayı bitirip daha sonra birleştirmeye devam edebilirim. Ya da buradan devam ederek şuradan birleştirmeyi yapabilirim. Şimdi bu size kalmış. Ben şuradan çıkacağım önce. Şu kısmı birbirine birleştirmek istiyorum. Zincirden batıyorum. Bakın karşılıklı olarak birbirine. Öncelikle burayı battım. İlmek çıkarttım. Kaydırma yapıyorum. Şimdi karşılıklı gelecek şekilde ilmekleri birleştireceğim. Bakın fıstık tepesi olduğu için batıyorum. Diğer fıstık tepesine sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de deneyerek birleştiriyorum. Yanlış olan yerleri düzeltiyorum. Yani örgü tamamen sizin elinizde. Yanlış olduğunda düzeltmek sizin elinizde. Deneyerek daha kolay öğrenmeniz. Böyle ilerliyorum. Yani bu mantıkta birleştireceğiz arkadaşlar. Fıstık tepeme geldim. Burayı da aldım. Şimdi direkt fıstıkların 3 zincirlik boşluğuna batarak buradan kaydırma yapıp bakın buraya zincir çekiyorum ve burası benim sonu oluyor. Birleştirme yapacağım motifin sonu oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu noktada buradaki motiften başlayacağım. Bakın buradaki motiften başlayacağım. Şu kısma çıkacağım. Gördüğünüz gibi. Buradan başlayacağım. Burayı tutturacağım. Daha sonra bakın bunu çekeceğim. Bu üst sıraya geçmem gerekiyor. Bu şekilde parçaları birleştirelim. İğne ile yapmanız kolay gelecekse iğne ile yapın. Benim gibi tığla kaydırma yapmak istiyorsanız kaydırma yöntemiyle birleştirin. Yani bu birleştirme sırası size kalmış. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta bu şema. Bakın 3 tane, ikinci sırada 3 tane motifimi bağlıyorum. Üçüncü sıraya 6 tane motif bağlayacağım. 6 tane motifi de bakın. Öncelikle bu köşeye motifimi yerleştiriyorum. Bakın şu ortaya tam hizalanması için. Daha sonra ikinci motifi buraya yerleştiriyorum. Bakın diğer motifi böyle ekliyorum. 4 oldu. Bakın 5. motifi böyle yana. 6. motifi de diğer yana ekliyorum. Bu şekilde olacak. 3. sıra bakın gördüğünüz gibi. Daha sonra bakın bu 3'ü ekleyeceğiz.
Bu şekilde. 3. sıra, 4. sıra. Şimdi bu da diğer son başlangıç sırası. Bunu bu şekilde aralardan kaydırma yaparak, sırası size kalmış, kaydırma yöntemiyle ya da iğneyle dikerek birleştirelim. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yapalım. Motiflerimizi birbirine tutturalım. Gördüğünüz gibi ben bakın böyle tutturmaya devam edeceğim. Sırasıyla hepsini birbirine birleştireceğim. Birleştirmemi yapıp geleceğim. Çantamın ana gövdesini bu şekilde görmenizi istiyorum. Ben bütün birleştirmeleri yaptım. Şu şekilde kabartmalı bir görüntüsü oldu. İsterseniz bu noktada ütüleme yapabilirsiniz ama ben ütülemek istemiyorum. Bu kabartmalar çok hoşuma gitti. Şimdi bakın şöyle şemasına dikkat edin. 2 tane en başlangıcı. Daha sonrasında 3 tane ekledik. Daha sonrasında 4 tane ekledim. Sonrasında yine 3 ve en son 2 tane motifimi ekledim. Bakın şimdi benim 2 tane motifim kaldı. Bu noktada bunu yan parçalar olarak kullanıyoruz. Bakın 4 tane olan kısma şöyle kenarlardan birer tane daha ekleyeceğim. Şunları kenarlardan ekleyeceğim. Bunu kıvırdığım zaman bu yan parçaları da birleştireceğim. Şimdi bu yan parçaları da birleştiriyorum. Daha sonrasında şu kenar kısmını yan parçada nasıl birleştireceğimizi de göstereceğim. Ben şöyle şemayı göstermek istedim. Şu noktadan başladım. Birleştire ilerledim. Dediğim gibi iğneyle birleştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmak isterseniz bu da kolay. Önemli olan şu orta 3 zincirlik kısımları düzgün birleştirebilmek. Bakın zaten kabartmalı bir görüntüsü var. Gayet şık ve muntazam duruyor. Şimdi ben şu yan kısımları, parçaları birleştirip geleceğim. Bakın bu bizim tabanımızda kalacak. Bu 4 parça olan yer tabana kalacak. Bunu da şöyle yandan birleştiriyorum. Bu sırada 6 tane motifim olmuş olacak. Şimdi bunları da birleştirip geliyorum. Ben bir tarafı birleştirdim. Bir tarafı da birlikte yapalım istedim. Bakın şimdi bunu şöyle tabana gelecek kısmı şöyle oturttuğunuzda zaten bu şekilde oluyor. Yani şurada bir fazlalık oluyor. Bu fazlalığı zaten şimdi şöyle göstereyim. Şimdi bu buraya gelecek olan parça. Öncelikle bu parçayı bir birleştirmemiz gerekiyor. Bakın şöyle öncelikle burayı birleştirmemiz gerekiyor. Tabi bunu açıkken yapabilirsiniz. Ben bir tarafı birleştirdim ki size daha kolaylık olsun göstermem diye. Şimdi bakın buradan bağlıyorum. Öncelikle şu son kenar parçayı bir birleştiriyorum. Şöyle buradan şu kenar parçayı birleştirelim. Yine aynı şekilde birleştiriyoruz. Bu parçayı şu şekilde birleştiriyoruz. Diğer parçanın zaten devamı. Şöyle düşünün. Yani şu 6 sıra olan 6 motif yan yana gelecek olan parçanın 6.'sı. Bunu da şöyle birleştirelim bir öncelikle. Köşeye geldim. Köşe noktayı da yine kaydırmayla birbirine birleştiriyorum. Şöyle. Şimdi bakın bu noktada şu şekilde çalışacağız. İsterseniz şuradan ipinizi kesin. Çünkü şu baştan gelmem gerekiyor. Bakın. Şuradan yani şöyle düşünün. Şu bizim 6 sıralık parçamız. Böyle yukarı doğru kıvıracağız bunu. Öncelikle şu tabandakinden başlıyoruz. Şuradan birleştirmeye başlayacağız. Şimdi onun için ne yapıyorum? Şuradan son bitişimden ipimi bağlayacağım. Şuradan ipimi alıyorum. Diğeriyle de hemen birleştiriyorum. Yine yukarı doğru birleştirerek çıkıyorum. Şu ipi de bir şuradan dolayalım ki sökülmesin. Bakın şimdi sırayla yukarı doğru çıkacağım birleştirerek. Alamadım.
Şuradan ilmeği alamadım. Bu şekilde bakın şöyle tutuyorum. Şu noktaya kadar birleştireceğim. Şu noktaya kadar geleceğim. Ama önemli olan ilmekleri karşılıklı bir şekilde almanız. Yani birbirine dengeli gelmesi gerekiyor. Yani fıstık noktasına geldiğimizde fıstığın fıstık üstüne denk gelmesi gerekiyor. Şöyle yapın, bakın ölçün. Gördüğünüz gibi ilmekler birbirine denk geliyor. Yoksa diğer türlü birleştirirseniz potluk yapar. Evet, bakın şimdi tam köşeye geldim. Tam köşeye geldiğimde öncelikle şu köşeden ilmek alıyorum. Daha sonra şu köşeden ilmek alıyorum. Bakın burayı tutturdum. Şimdi şu noktayı, bakın şöyle yapıyoruz. Şu noktayı tutturuyoruz birbirine. Bakın şöyle. Zaten bir şey gibi, puzzle gibi düşünün. Parçaları birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde yukarı doğru birleştireceğim. Daha sonra da şu noktayı birleştireceğim. Şimdi devam ediyorum. Şuradan ilmeğimi alacağım. Şu ipi mutlaka içeride arkadan düğümleyerek gidin ki sökülmesin. Şuradan ipimi aldım. Şunu bir dolayayım. Böyle yaptığınızda sökülmüyor. Şimdi buradan ipi alıyorum. Yine kaydırma yaparak ilerliyorum. Yine burada dikkat etmeniz gereken ilmekleri karşılıklı birbirine denk getirerek gitmeniz. Bu ipten, eğer benim yaptığım bu iple yapacaksanız, ben ütüleme yapmadım böyle kabartmalı kalsın diye. İsterseniz hafif buharlı ütüyle de geçebilirsiniz. Bir de astar yapmak istiyorsanız, ben daha sonrasından astar yapmak istiyorum. Siz bu parçaları, yan parçayı birleştirmeden astarlamasını yapabilirsiniz. Ben daha sonrasında astarlama yapacağım. Şu an astar takmayacağım. Sonradan eklemeyi planlıyorum. Sizler isterseniz yan parçaları birleştirmeden önce astarlamayı yapabilirsiniz. Öyle daha kolay olur. Evet, şimdi son bakın fıstık üstüne denk getirdim, birleştirdim. Köşeye geldim. Şimdi köşeden yine ilmek alıp kaydırıyorum. Daha sonra karşı köşeden, bakın şuradan ilmek alıp kaydırıyorum. Daha sonrasında bakın buradan ilmek alıp kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi bir üst noktaya geçiyorum. Bakın şurayı birleştiriyorum. Burası da son birleştirme yerim olacak. Şimdi buradan tekrar şöyle boşluktan kaydırma alarak geçiyorum. Şimdi bakın fıstığımın üstündeki ilmekten battım. Karşılıklı fıstıkları birleştirerek ilerliyorum. Puzzle gibi düşünün. Sırasıyla birleştirerek ilerliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Bunun daha sonra büyük boyunu çalışacağım sizler için. Evet, köşeye gelmişiz. Şimdi ilk önce buradaki köşeden alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Daha sonra karşıdaki köşeden alıp kaydırma yapıyorum. Ve bu noktada şu an şöyle 2 tane sağlam zincir çekiyorum ve kopartıyorum. Şimdi bir tarafını birleştirdik. Bakın bu ipleri daha sonra gizleyeceğim. Şimdi şöyle yaptığınızda şu noktayı da bakın aynı şekilde birleştireceğiz. Şuradan göstereyim burayı da. Bakın fıstığın tepesinden batıyorum. Şuradan ipimi bağlayacağım. Şu karşıdaki fıstıktan, pardon, şöyle yapacaktık. Bir bu taraftaki fıstıktan aldım, bir diğerinden. Şuradan şimdi ipimi bağlayacağım. Bakın şöyle ipimi geçirdim. Şimdi sırasıyla karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum. Ama önemli olan, bakın bu noktada şu ipi bir tur dolaştırın, sökülmesin.
şöyle sırayla karşılıklı ilmekleri birleştiriyorum. Bakın. Dediğim gibi ütüleme yapabilirsiniz. Hafif buharla ütüleme yapabilirsiniz. Kağıt iple örecekseniz kesinlikle ütüleme yapın. Çünkü asla motifleri güzel durmaz. Yani bu ipte bile şey yaptı. Yani potluk yaptı ama ben kabartmalı sevdiğim için şu an bunu ütülemedim. Evet, şu şekilde birleştirerek ilerliyorum. Bakın şöyle olacak. Şu noktada. Şöyle fıstığın üstüne geldim. Şimdi köşe boşluğuna batıyorum. Kaydırma. Diğer köşe boşluğuna batıyorum. Şu ip. Şimdi kaydırma. Daha sonrasında bakın şu noktayı birleştireceğim için şöyle, bakın şu noktayı birleştireceğim için diğer karşı boşluğa da geçiyorum. Oradan da kaydırma yapıyorum. Ve tekrar buradaki boşluğa geçiyorum. Burayı da kaydırma yapıyorum. Köşe noktası tam oldu. Şimdi yukarı doğru birleştireceğiz. Bakın şu noktadan birleştirerek ilerleyeceğim. Fıstığın üstüne geçiyorum. Diğer fıstığı da aldım. Birleştiriyorum. Evet, şöyle. Yukarı doğru çıkıyorum. Parçayı birleştirerek ilerliyorum. Biraz karışık gelebilir motiflerin birleştirmesi ama elinize alıp yaparken kesinlikle karışık gelmeyecek. Birkaç motif birleştirdikten sonra karışık gelmeyecek. Şu an birazcık böyle anlatırken sanki karışık geliyormuş gibi oluyor. Bakın şöyle yaptığımda bu tarafı da birleştirmiş oldum. Şu şimdi benim son birleştirme sıram. Şimdi burayı da birleştireceğim. Daha sonra çantamın birleştirmesiyle işim kalmıyor. Tamamı gövdeyi bitirmiş oluyoruz. Şöyle şu noktadan tekrar birleştirerek ilerliyorum. Şuradan. Bu arada bu benim uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir model. Çok güzel duruyor. Yani kamerada bazen tam net gösteremiyorum. Yani kameradakinden daha güzel aslında. Ama maalesef bazen çekim yaparken tam net güzelliği çıkmıyor. Renkler soluk çıkabiliyor. Mümkün olabildiğince güzel çekmeye çalışıyorum. Bir de bu aralar taşınma telaşındayım. O yüzden çok yoğun videolar paylaşamıyorum. Kusura bakmayın. Ama gördüğünüzde videomu mutlaka etkileşim bırakırsanız sevinirim. Çünkü algoritma maalesef beğeni ya da yorum almadığında sizi üst kısma taşımıyor, üst noktaya taşımıyor. Bu da yorucu oluyor arkadaşlar. O yüzden videomu gördüğünüzde mutlaka bir yorum, bir emoji bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle. Şimdi bakın buradaki fıstığımla karşılıklı diğer fıstığı da birleştireceğim.
Şöyle. Evet. Şimdi son köşeye geçiyorum ve diğer köşeye de kaydırma yapıyorum. Bu noktada 2 tane zincir çekiyorum ve sağlam bir şekilde kesiyorum. Evet. Birleştirmemizi yaptık. Şimdi şöyle düzenleyin. Ben bu şekilde kabartmalı olsun istedim. Yani benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. Biraz daha böyle gösterişli duruyor. Şimdi ben bunun için şu şekilde bir sap kullanmak istiyorum aslında. Yani bu nasıl olur aslında şu an tam bilemedim ama bence güzel olur. Siz farklı saplar deneyebilirsiniz. Yani elimde farklı saplar var ama ben bu rengi tercih etmek istiyorum şu an. Bence güzel olacak ama nasıl monte edeyim diye düşünüyorum. Şöyle içeriden monte etsek, tuttursak daha güzel olur sanki. Şimdi ben bunu şu şekilde birleştireceğim. Sık iğnelerle tutturmak istiyorum buraya. Öncelikle ipimi yine alacağım. Şöyle şuradan bir yerden şu fıstık var ya, fıstığın tepe noktasından bir ipimi bağlayayım. Şöyle uzunca bir ip bırakın. Şunu daha önce sonra içeride gizleme yapacağız. Bu ipi biraz şurada bir sabitleyelim. Evet. Şimdi öncelikle şuradan sapımı da alacağım. Şurasını net göstermek istiyorum ama inşallah çıkıyordur. Bakın öncelikle tekrar aynı noktaya batıyorum ve buradan sapımı tutturuyorum. İçeriden ilmeği çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Boşluğun içerisine gireceğim. 3 zincirlik boşluğun içerisine buradan şöyle yine tutturarak ilerleyeceğim. Boşluğun içerisine 3 tane sık iğne ile karşılıklı birleştireceğim. Şimdi birlikte bakacağız nasıl olmuş, ona göre ilerleyeceğiz. Şimdi bakın diğer fıstığın tepe noktasına geldim. Buradan da yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bence gayet güzel. Dediğim gibi farklı birleştirmek isteyenler farklı da birleştirme yapabilir. Yani daha nasıl birleştirebiliriz düşünüyorum. Aslında böyle daha mı güzel olurdu? Bir karar verip geliyorum arkadaşlar. Böyle devam etmeye karar verdim. Gayet güzel duruyor bence. Şu ipimi şuradan keseceğim ve sabitleyeceğim. Bakın şöyle yaptığınızda gayet güzel duruyor bence. Şuradan öncelikle şu ipi bir bağlayalım. Tam sağlamlaşsın. Şöyle. Bence gayet güzel duruyor. Farklı birleştirmek isteyenler farklı da birleştirebilir bu sap kısmını. Şöyle bence gayet güzel. Şu içeriden ipi daha sonra gizleyeceğim. Şöyle. Şimdi diğer sapı da birleştireceğim. Diğer tarafı. Yine fıstığın tepe noktasına batıyorum. Buradan ilmek alıyorum. Şu ipi içeriye alalım. Buradan ilmek alıyorum. Tekrar aynı ilmeğin içerisine batıyorum ve bakın sapı şu şekilde tutuyorum. İçerisinden geçip buraya sık iğne yapıyorum bir tane. Daha sonra bakın burada 3 zincirlik boşluk var. Bu 3 zincirlik boşluğun içerisine ve sapa batarak buraya 3 tane, bakın aynı noktaya, aynı boşluğun içerisinde 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra bakın şu son fıstığın tepe noktasına da batıyorum ve buraya yine bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Yine ipimi keseceğim. Şuradan iki ipi birbirine bağlayıp sağlamlaştıracağım. Evet arkadaşlar, saplarını da taktım. Gayet güzel ve kullanışlı bir model oldu. İpin dokusundan dolayı kabartmaları böyle biraz içerisine şey yapıyor, çöküyor. Ama ipinizin kalınlığı daha düzgün olursa, daha kalın dokuda olursa daha hoş bir görüntüsü olur.
Ama dediğim gibi kameradakinin aksine daha güzel duruyor. Yani kamerada güzel görüyorsunuz, emin olun çok çok güzel görünüyor. Ben bu şekilde çalışmak istedim bu çantayı. Şöyle bir tane de püskül takmak istedim. Yani bunu takıp takmamak size kalmış. Bakın gayet güzel ve şık, kullanışlı bir model oldu. Tam yazlık, yaz elbiselerinizin yanında kullanabileceğiniz çok şık bir model oldu. Ben astar şu an çalışmadım. Bu modeli de kendime çalıştığım için daha sonrasında astarlama yapmayı planlıyorum. Astarlamayı dediğim gibi motif yan parçalarını birleştirirken astarlayabilirsiniz. Çantamın yapımı bu şekildeydi. Gayet güzel ve kullanışlı bir model oldu. Genişliğini de söyleyeyim. Çantamın genişliği 31 santim. Şöyle bakabilirsiniz, 31 santim. Derinliği ise 19 santim. Yani ideal bir boy. Daha sonra bunun büyük bir boyunu da çalışacağım. Bana bir takipçim yazdı, bunu çalışabilir misiniz diye yapımını. Hem bu boyutta çalıştım, hem bir büyük boyutunu da yapacağım. Muhtemelen bir sonraki videomda ya da 2 video sonrasında bunun daha büyük boyunu çalışmış olacağım. Çantamın detayları bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu süreç biraz benim için yoğun geçiyor arkadaşlar. Tam kafamı toparlayamayıp düzenli anlatamadıysam kusura bakmayın. Mümkün olabildiğince sizi geri çevirmek istemiyorum. Dediğim gibi bir taşınma sürecindeyim. O yüzden videolarım bu şekilde bir süreliğine en azından etkileşim verirseniz, yorum beğenilerle desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Detaylı anlatımı bu şekildeydi. Eğer sizler de yapmamı istediğiniz modeller olursa bana Instagram'dan atabilirsiniz. Seve seve anlatırım. Bu aslında çok kolay bir modeldi. Umarım detaylı bir şekilde anlatmayı başarmışımdır. Çantamın yapımı bu şekildeydi. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.